Aslında hepimiz farkında olmadan stres oluyoruz. Okulda, evde, iş yerinde, trafikte ya da sınavda, kısaca günlük hayatımızda dediğim gibi farkına varmasak da stres oluruz. Bu çok kötü bir durumdur aslında. Çünkü stres dediğimiz şey vücudumuzun en büyük düşmanıdır. Sonuçta stres sizi hasta edebilir. Ta ki soğuk algınlığından kalp krizine kadar. Ancak günümüz hayatında özellikle şu sıralar ülkecek yaşadığımız ekonomik problemlerden sonra bu durum daha kötü bir hale geldi diye düşünüyorum. Yani kısaca tam olarak çağımızın en büyük düşmanı da diyebiliriz. Çoğumuz stresli olmaya o kadar alışkınız ki çoğu zaman kırılma noktasına gelene kadar stresli olduğumuzu bile bilmiyoruz. Stres farklı insanlar için farklı şeyleri ifade eder. Bir kişide strese neden olan şey bir başkası için çok az endişe verici olabilir. Bazı insanlar stresle diğerlerinden daha iyi başa çıkabilir ve stres sanılanın aksine her zaman kötü bir şey değildir. Mesela zorlu bir spor müsabakasında veya topluluk önünde konuşmak zorunda olduğunuzda size fazladan enerji sağlayabilir ya da odaklanmanıza yardımcı olabilir. Yani anlayacağınız üzere bu iyi bir şeydir. Ama sürekli stres olunduğunda, yani gündelik hayatta birçoğumuzun her gün yüz yüze kaldığı stres beyninizi değiştirmeye başlar. Aşırı çalışmak veya evde tartışma yaşamak gibi kronik stresler beynin boyutunu, yapısını ve işleyiş şeklini genlerinizin seviyesini etkileyebilir. Ve uzun süren yüksek seviyelerdeki kortizol beyninizi mahvedebilir. Örneğin kronik stres beyninizin korku merkezi olan amigdaladaki sinirsel bağlantıların sayısını ve aktivite seviyesini artırır. Kortizol seviyesi yükseldikçe beyninizin öğrenme, anılar ve stres kontrolüyle bağlantılı yeri olan hipokampüsteki elektrik sinyalleri kötüleşir. Kortizol gerçekten de beyin boyutunuzun küçülmesine neden olabilir. Bunun çoğu nöronlar arasındaki sinaptik bağlantıların kaybıyla ve beynimizin konsantrasyon, karar alma, yargılama ve sosyal iletişim gibi davranışlarımızı idare eden prefrontal kortekste küçülmeyle sonuçlanır. Bu ayrıca hipokampüste daha az beyin hücresi oluşmasına neden olur. Bu kronik stresin öğrenmenizi ve hatırlamanızı zorlaştıracağı, depresyon ve nihayetinde Alzheimer hastalığıyla sonuçlanması anlamına geliyor. Stresin etkileri beynimizin DNA'sına kadar sızabilir. Yapılan bir deneyde anne farenin yeni doğmuş yavrusunu besleme miktarının yavrunun ileriki yaşamında strese nasıl cevap verebileceğini belirlemede rol oynadığı görüldü. Besleyici annelerin yavruları strese karşı daha az hassas oldular. Çünkü beyinleri kortizola bağlı olan ve stres yanıtını azaltan daha fazla kortizol alıcısı geliştirdi. İhmal eden annelerin yavrularındaysa tam tersi bir sonuç ortaya çıktı. Bu yüzden hayatları boyunca strese karşı daha hassas bir hale geldiler. Bunlar DNA'daki baz dizilimini etkilemeyen ancak sonucunda genomun işlev ve yapısının değişmesine neden olan epigenetik değişiklikler olarak nitelendirilir. Eğer anneler değiştirilirse bu değişiklikler tam tersi olabilir. Fakat bunun sonucunda ortada şaşırtıcı bir sonuç var. Tek bir anne tarafından neden olunan epigenetik değişiklikler kendinden sonraki birçok farenin nesline de aktarıldı. Diğer bir deyişle bu eylemlerin sonuçları kanıtsal bir hale geldi. Ve tekrardan bizlere dönecek olursak da vücutlarımız küçük dozlarda stresle başa çıkmak için tasarlanmıştır. Ancak uzun vadeli, kronik stresi kötü sonuçlar doğurmadan idare edecek donanıma sahip değiliz. Stres elbette anlattığımız üzere hayatın bir parçasıdır. En önemli şey ise onu nasıl idare ettiğinizdir. Aşırı stresi ve bununla birlikte gelen sağlık sonuçlarını önlemek için yapabileceğiniz en iyi şey stres belirtilerinizi bilmektir. İnsanlar streslerini azaltmak için alkol, tütün veya uyuşturucu kullandığında stres daha zararlı hale gelir. Ne yazık ki bu maddeler stresi azaltmak ve vücudu rahat bir duruma döndürmek yerine vücudu stresli bir durumda tutma ve daha fazla soruna neden olma eğilimindedir. Örnek vermek gerekirse tüm yetişkinlerin %43'ü stresin olumsuz sağlık etkilerine maruz kalmaktadır. Tüm doktor ziyaretlerinin %75'i ile %90'ı stresle ilgili rahatsızlıklar ve şikayetler içindir. Bir duygusal bozukluğun yaşam boyu yaygınlığı genellikle kronik, tedavi edilmemiş stres reaksiyonlarına bağlı olarak %50'den fazladır. Ancak kortizolun stresli beyninize yaptıklarını düzeltmenin birçok yolu vardır. En güçlü silahlarsa derin nefes almayı ve çevrenizin farkına varıp odaklanmayı içeren egzersiz yapmak ve meditasyondur. Bu aktivitelerin ikisi de stresinizi büyük ölçüde azaltır ve hipokampüsünüzün boyutunu büyütür. Dolayısıyla hafızanızı da geliştirir. Gündelik yaşamın baskıları altında ezildiğinizi düşünmeyin. Stres sizi kontrol etmeden siz stresi kontrol edin. Hatta bu videoda sizlere günlük yaşamımızda sıkça rastladığımız stresle ilgili bir deneyden daha bahsetmek istiyorum. Psikologlar ve nörologlar bir araya gelerek bu stres hakkında önemi oldukça ilginç bir deneyle dikkat çekmek istemiş. Plan aslında oldukça basit. İsveç'te yaşamayan 5 yabancı
İsveç'in batısında bulunan bir adada 72 saatini camdan bir kulübenin içerisinde geçirecektir. 3 günlük yavaş ve bilinçli bir yaşam sürmeleri istenir. Misafirler kaldıkları süre içerisinde İsveçlilerin doğada geçirdikleri tipik bir süreci deneyimlemişlerdir. Yüzme, balık tutma ve kamp ateşinde yemek pişirmek gibi zamanlarına şahit olmuşlardır. Bu tecrübe yöneten Jenny adlı kişi misafirlerin cep telefonlarını kullanmalarına izin vermiştir. Ancak sadece ailelerini aramalarına izin vermiştir. Bunu yapmasındaki amaçsa kişileri teknolojiden uzak kalmalarını sağlamaktır. Deneydeki kişilerin etrafındaki doğal alan hakkındaki duygularını, fikirlerini ve hissettiklerini her akşam bir günlüğe yazmaları istenmiştir. Araştırma bittikten sonra katılımcıların bu yazdıkları notlar bir yaratıcılık testiyle beraber kan basınçları ve kalp atış hızları testin sağlık ve mutluluk konusundaki belirleyicileri olmuş. Yapılan bu deney sonunda katılımcıların stres seviyelerinin %70 oranında azaldığı, kan basıncı ve kalp atış hızlarının normalleştiği ve bununla beraber doğaya olan bağlılık hislerinin de arttığı gözlemlenmiştir. Yani anlayacağınız üzere stres, tehlike varken seni yaşatır, yokken öldürür.